Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyifler yerindedir. Ben şu anda Arjantin'in Santa Fe eyaletinin başkentinde Santa Fe şehrindeyim. Şöyle bir ana caddedeyim. Burası böyle bir trafiğe kapalı, sadece yayalara açık bir ana cadde. Bu tarz caddelere Uruguay'da ve Arjantin'de peatonal diyorlar. Daha önce bir videoda söylemiştim. Sanırım Rosario'da söylemiştim. Buraya cuma günü geldim. Bugün günlerden salı günü. Şimdi size şöyle anlatayım. Cuma günü bütün gün otostop çekerek böyle 300 kilometreden fazla, sanırım 400 kilometreye yakın bir yol geldim Santa Fe'ye kadar. Sonrasında da Cuma'dan beri, Cuma akşamından beri, Cuma geç saatlerde ulaştım buraya. Sabah 10 gibi falan başladım otostop çekmeye. Akşam 9 gibi falan ulaştım Santa Fe'ye. 11 saat falan otostop çektim 300-400 kilometre için. Çünkü böyle sürekli otoban bitiyordu, böyle bir şehir içine giriyordu. Sonra tekrar şehir dışına çıkmak gerekiyordu falan derken. Aslında otostopta kolay araba buldum ama böyle sürekli şehir içine girip çıkmak zorunda kaldığım için, yol çok iyi olmadığı için uzun sürdü. Sonra buraya ulaştım. Müzik çalıyor ya, telif yiyeceğiz. Baksanıza ne kadar güzel bir var. Tasarımı falan. Yani anlayacağınız, yol sıkıntı olduğu için kolay araba bulmama rağmen 11 saatte anca gelebildim 300-400 kilometreyi. Burada da bir tane Couchsurfing evinde kalıyorum. Luciano diye bir arkadaş ağırlıyor beni, sağ olsun. O da müthiş bir insan. Vallahi son birkaç gündür bak, Rosario'da Couchsurfing yaptım. Cordoba'da da Couchsurfing yaptım. Burada da Couchsurfing yapıyorum. Mükemmel insanlar, mükemmel deneyimler. Otostopta da çok güzel insanlarla tanışıyorum. Şu yola çıktığımdan beri gerçekten böyle birazcık dünya güzelleşti diyelim. Vallahi çok güzel gidiyor şu anda. Allah nazardan saklasın yani. Şimdi ne yapıyorum burada Cuma'dan beri? Cumartesi günü şöyle bir şehri turladım aslında. Böyle biraz bir tanımak istedim. Çevrede ne var ne yok, nasıl bir şehir falan diye. Pazar günü normalde bu videoyu çekip pazartesi günü de ben normalde ayrılacaktım buradan. Yani dün ayrılacaktım. Şöyle oldu. Şimdi Santa Fe. Sí. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vive acá en Santa Fe? Sí, de Santa Fe. Ah, muy bien. ¿Vendiendo cosas? Sí. Ah, muy bien. Toda la vida. Ah, bueno. ¿Vos dónde sos? Soy de Turquía. Hermoso viaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Turquía. Sí, sí. Terremoto hace poco, ¿no? ¿Cómo? Hubo un terremoto hace poco en Turquía. Sí, sí, en febrero. Ahí está. Sí, sí, había sí. escuchado algo. Sí, sí, 50.000 personas murieron. 50. Sí, 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 50.000. Terrible, loco, terrible. Sí, sí, desafortunadamente. ¿Y acá qué andas haciendo? ¿Conociendo, paseando? Sí, conociendo, viajando por Santa Fe, por Argentina, América del Sur. Ajá. ¿De acá vas para el sur? ¿Cómo? ¿Acá salís para el sur, digo? Ahora me voy a ir al norte, Foz de Iguazú. Ah, las cataratas. Sí, sí, sí. Mucha agua hay ahora, ¿eh? Sí, sí. Están inundados esa zona. Sí. Hay mucha agua. Las Sí. cataratas creo que estaban cerradas. ¿Cómo? Estaban cerradas las Sí, cataratas. había tormenta, Había ¿no? mucha agua, sí, 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 sí. tormenta, agua. Sí, sí. Sí, estaba bravo. Eh, Toda esa agua baja para estos lados. Sí, sí. Tiene mucha agua. ¿Qué te gusta más sobre Argentina? La gente. Y bueno, también el fútbol. El Fútbol. Me encanta, sí. ¿Cuál equipo es tu Yo soy favorito? de Colón. ¿Cómo? De Colón de Santa Fe. De Colón de Santa Fe. Ah, Sí, ahora no. Y entre River Plate y Boca, ¿cuál es tu favorito? Mirá. Son dos equipos, los dos más odiados del país. Porque son los dos que roban constantemente. Son dos equipos muy grandes los dos, pero Sí. roban. Pero si en preferencia me gusta River. ¿Cómo? No soy River. hincha. No soy hincha, pero me gusta River. Ah, bueno. ¿Qué Bueno. pasa? Cuando jugamos contra River, yo quiero ganarle 200-0 si es posible. Ahí dejo de ser que me gusta River. Ah, bien. Pero cuando no es contra River, sí me gusta River. Bueno. Me encanta Colón. Ah, muy bien. De Santa Fe, ¿no? Colón de Santa Fe. Ah, entiendo. Bueno. Estamos complicados. Estamos por irnos a la vez, pero bueno, no creo. Bueno. Es lo que pasa. Está complicado Colón. Entiendo. Bueno, Che, mucho gusto. Mucha suerte y que disfrutes Santa Fe. Gracias, Dale, buen día. nos vemos. Chao. Böyle bir arkadaşla da birkaç konuşalım dedik. Öyle. Ne anlatıyordum ben ya? İşte normalde dün dönecektim ben şeye. Dün yola devam edecektim. Foz de Iguazú'ya doğru, şelalelere doğru çıkacağım normalde.
Şöyle bir durum oldu. Birincisi, ben laptopumun şarj aletini Cordoba'daki Couchsurfing evinde unutmuşum. Oradaki hostumu aradım. Sağ olsun bana kargo ile gönderdi. Birazdan onu alacağım. Yarın ya da ertesi günde yola çıkacağım. Biraz burada kalmamın bir sebebi oydu. İkincisi de şöyle oldu. Pazar günü beni hostum bir etkinliğe davet etti. Santa Fe'nin şehir merkezinin biraz dışındaki bir kasabada, böyle bir kır evi gibi de değil de bahçeli güzel bir evde diyelim, böyle kasaba gibi bir yerde bir etkinlik yapacaklarmış. Buradaki birkaç tane Fransız arkadaşı varmış. O arkadaşlarına nasıl empanada yapılacağını gösterecekmiş. Onlara sürekli rehberlik ediyor. Burada arkadaşlık ediyor. Fransızca konuşuyor aynı zamanda. Aynı zamanda hep beraber yenilecek, edilecek, eğlenilecek falan. Beni de davet etti oraya. Öyle beraber gittik, empanada falan yaptık, yedik, çok güzel oldu. Sonrasında da o kasabanın hemen yakınından geçen bir nehirde kano yaptık. O nehir de aslında Parana Nehri'nin kollarından birisi böyle. İnanılmaz bir doğası vardı, bir görmeniz lazım. Aynı zamanda bu nehirin kolları bir tane böyle birkaç tane ada oluşturmuş. Bu adalarda böyle atlar besliyorlar, domuzlar besliyorlar. İnanılmaz bir ortamdı, çok güzel bir atmosferdi. Gün batımına falan denk geldi böyle. Bir de ilk başta giderken böyle nehirin akıntısına karşı gidiyorduk. O yüzden böyle şey yapmamız, kürek çekmemiz gerekiyordu. Dönerken abi akşam tam gün batımıydı. Çok güzel bir saatti böyle. Her yerde kuşlar falan ötüyor. Tam o saatte bir de akıntıya doğru gidiyorduk böyle. Bir saldık kanoyu. Kendiliğinden aktı gitti. Biz böyle kuşların sesini falan dinledik. Konuşmadık bile. İnanılmaz bir ortamdı. Vallahi çok güzel bir deneyimdi. Pazar günü de oraya gittik. Dün zaten yine kargoyu bekledim. Bugün de aynı şekilde bekliyorum. Hava da bayağı yağışlıydı bugün. Bugün de bayağı sıcak, baksanıza. Burası işte şehrin en işlek caddesi. Böyle bir yer burası. Bana sorarsanız Rosario Santa Fe'den bir tık daha bakımlı bir şehir gibi göründü bana. Baksanıza, yine şöyle çok güzel bir bina var burada. Şu arabaların olayını daha önceki videolarda galiba anlatmıştım. Bunlar böyle şey için, çevredeki gerçi burası bankaymış. Belki de bankaya gelmiştir bu araç ama normal iş yerlerine de geliyor bu tarz araçlar. Zırhlı araç bunlar. İşte mesela mağazadaki, kasadaki parayı alıyor, bankaya götürüyor mesela, güvenlik amaçlı. Gerçi Arjantin'le Uruguay'da bunlar öyle aşırı yaygın değil. Genelde bunlar böyle postane tarzı, banka tarzı yerler, cidden güvenlik gerektiren yerler için kullanılıyor ama Brezilya'da sıradan bir mağaza bile bu tarz sistemleri kullanıyordu güvenlik amaçlı. Bir de bu güvenlik sıkıntıları bu tarz ülkelerde bazı elektronik sistemlerin çok iyi gelişmesine de yol açmış. Mesela Brezilya'da yanlış hatırlamıyorsam Pix miydi, öyle bir sistem vardı. Adamlar hiç böyle ne nakit kullanıyorlar ne böyle bankadan hesaba para aktarmayla uğraşıyorlar. İşte bir kimlik numarası gibi bir şey var o Pix üzerinde. Onun üzerinden hiçbir vergi falan, aktarım ücreti ödemeden tık diye anında para aktarıyorlar ve her yerde, sokak satıcıları dahi ödemeleri bu şekilde alıyor veya yapıyor. Her yerde bunu kullanıyorlar. Burada da Mercado Pago tarzı bir şey var galiba. Böyle işte marketlere gidiyorsun, bir QR kodu okutuyorsun. Ondan sonra kaç para aktaracağını seçiyorsun, şak aktarıyorsun, geçiyor falan. Böyle bu tarz güvenlik sıkıntıları, yani nakit taşımak riskli ya. Bu yüzden bu tarz bazı elektronik sistemler iyi gelişmiş buralarda. Sistem onu gerektirmiş yani. Öyle söyleyeyim size. Şöyle ilerliyoruz cadde boyu. Muhtemelen akşamları bu cadde çok güzeldir ama daha akşam gelemedim buraya. Kimi zaman yağış yedi, kimi zaman başka bir şey vardı falan. Ama akşamlarda nedense şehirler boş oluyor burada ya. Yani Güney Amerika'da. Ama böyle hareketli kısımları da oluyor. Hareketli kısımlar oluyor ama böyle ana caddeler değil yani. Barların olduğu bir kısımlar oluyor. Mesela Rosario'da öyleydi. Barların olduğu bir bölge vardı, küçük bir bölge. Orası bayağı bir kalabalık, aktif ama böyle ana caddeler bomboş yani. Pazar günleri zaten bomboş. Cumartesi kısmen. Böyle yani. Şimdi şehrin başka bir kısmına geçelim, biraz da orada anlatayım. Hep böyle aynı manzarayı göstere göstere
konuşmayalım sürekli, biraz da farklı yerler görelim. Şimdi size bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemizin uluslararası alanda kaybettiği itibardan hepimiz şikayetçiyiz değil mi? Nedir? Bir kere Türk lirası çok değer kaybetti. Bu yüzden artık yurt dışı hayali kurmak eskisine göre bizim için çok zorlaştı mesela. Aynı zamanda alım gücümüz de çok düştü. Diğer bir çok önemli konu da pasaportumuz çok itibar kaybetti. Artık eskiden vize alarak gittiğimiz ülkelere vize almamız çok zorlaştı ve artık alabilmek için de bazen aylarca, yıllarca sıra bekliyoruz. Yani randevu bekliyoruz falan filan ve gittiğimiz yerlerde de çok kötü muamelelerle karşılaşıyoruz bazen. Hatta vizesiz gitme hakkımız olan ülkelere giderken bile havaalanlarında birçok sorgudan geçiyoruz. Ne bileyim mesela dönüş bileti falan soruyorlar değil mi? Dolayısıyla bizler millet olarak uluslararası fırsat eşitsizliğinin en büyük mağdurlarından biriyiz. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Size internette ülke kurma hayaliyle yola çıkmış bir firmanın tanıtımını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Yani internette ülke kurmak nedir? Biliyorsunuz özellikle koronavirüs sürecinden sonra dijital nomadlık diye bir kavram gelişti. Dijital nomad nedir? Yani internetten para kazanarak evsiz bir şekilde, yani aslında belli bir yerde yaşamıyorsunuz ama aynı zamanda aslında her yerde yaşıyorsunuz. Nedir? Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki Arjantin çok güzelmiş, ben burada 1 ay 2 ay yaşarım. Sonra işte gidiyorsunuz Brezilya hoşunuza gidiyor. 1 ay 2 ay orada kalıyorsunuz. Başka bir yere gidiyorsunuz, 1 hafta kalıyorsunuz. Belki bir yerde, hatta dijital nomadlar için vize, oturum olanakları falan çok arttı mesela. Belki gidiyorsunuz bir yerde oturum alıyorsunuz. Orada aylarca yaşıyorsunuz belki de. Gibi. Şimdi peki safety wing nedir? Bu tarz bir hayat süren dijital nomadlara, dijital göçebelere seyahat ve sağlık sigortası desteği sunuyor. Ve şöyle bir misyonu var. Diyor ki, kardeşim diyor, biz diyor ülkeler arasındaki sınırların kişilerin fırsat eşitliğine ve özgürlüğüne engel olmasına karşı çıkmak için yola çıktık. Yani buna engel olacağız diyor. Bu fırsat eşitsizliğini ve bu özgürlüğün önündeki engeli kaldırmak istiyoruz. Nasıl? Dijital nomadlara seyahat ve sağlık sigortası hizmeti sunarak aynı zamanda uluslararası bir alanda emeklilik sistemi geliştirerek gibi. Dolayısıyla bu sloganları, yani Safety Wing internet üzerindeki ülkenizdir sloganı benim özellikle çok hoşuma gitti. Dolayısıyla bu firmayla işbirliği yapmaktan çok mutluluk duyuyorum. Size de bu işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi özellikle Safety Wing firmasının şöyle bir paketi var. Ondan bahsetmek istiyorum size biraz. Nomad Insurance nedir? Göçebe seyahat ve sağlık sigortası. Peki avantajları neler? Şimdi bir kere özellikle esnek. Ne demek esneklik? Yani 3 günlük yapacağınız bir gezi için 1 aylık seyahat sağlık sigortası almanıza gerek yok. 1 haftalık 15 günlük bir paket almanıza gerek yok. 3 günse 3 gün ve 3 günlük ücret ödüyorsunuz. Böyle bir avantajı var. İşte 50 günse 50 günlük ücret ödüyorsunuz. 35 günse 35 günlük ücret ödüyorsunuz. En başta bir kere bu avantajı var. İkincisi ekonomik. Ne demek ekonomik? Piyasada benzer veya aynı hizmeti sunan diğer firmalara göre ortalama 3'te 1 oranında daha ucuz. Yani neredeyse 3'te 1 fiyatına geliyor. Üçüncüsü nedir? Üçüncü avantajı. Şimdi arada bir kendi ülkenize gideceksiniz değil mi? Aileniz, arkadaşlarınızı göreceksiniz. Yemeklerimizi özlüyoruz, yemekleri yiyeceksiniz falan. Her 90 günde bir 30 günlük kendi ülkenizde yapacağınız yolculuğu da kapsıyor. Böyle bir avantajı var. Bir diğer avantajı, her bir yetişkin dijital nomad için bir çocuğu, bir aile içinde 2 tane çocuğu, yani bir çift için 2 tane çocuğu kapsıyor. Çocuklar da 14 günlükle 10 yaş arasında olmak zorunda. Yani herhangi bu çocuklar için ekstra ücret ödemiyorsunuz. Bir diğer avantajı, 7/24 erişebiliyorsunuz ve size aynı sizin gibi internet üzerinden çalışan dijital nomadlar hizmet veriyor. Yani firmanın kendi çalışanları da dijital nomad. Dolayısıyla firmayla aranızda çok yoğun bir empati bağı var aslında. Çünkü çalışanlar da sizin gibi dijital nomad olduğu için size en iyi şekilde hizmet vermek isteyecekler. Bir diğer konu, şimdi ben mesela internetten bayağı saatlerce araştırma yaptım. Firmanın kendi sitesinden okudum. Açtım, internette yorumları okudum.
Diğer influencerlar bu firmayı nasıl tanıtmış ona baktım falan filan. Bunlardan yola çıkarak sloganlarına baktım. Çok hoşuma gitti. Size tanıtıyorum falan. Ama siz yine de mesela kullanan insanlardan dinleyin. Yani her zaman bunu yapmak faydalıdır değil mi? Trustpilot diye bir tane site var. Orada mesela Safety Wing'in bir tane sayfası, profili var ve orada insanlar olumlu olumsuz yorumlarını yazmışlar. Oradan da mesela yorumları okuyarak firma ile ilgili, verdikleri hizmetlerle ilgili çok güzel fikir sahibi olabilirsiniz. Bizzat kullanan insanlardan. Kapsadığı alanlardan da şöyle bahsedeyim. Mesela hastalandınız, bir kaza geçirdiniz, bir doğal afet oldu. Ondan sonra ne bileyim uçuşunuz ertelendi, kayıp çalıntı bagaj durumu yaşadınız. Bütün bu tarz durumlarda size 7/24 online destek oluyorlar. Safety Wing'den de böylece bahsetmiş olduk. Kendilerine bu videoya sponsor olarak bana destek verdikleri için çok teşekkür ederim. Sizler de aynı şekilde videoları beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak, imkanınız varsa katıl üyeliği alarak ya da Buy Me Coffee diye bir site var. Oradan da yeni bir üyelik açtım. Oradan destek alabilirsiniz. Bir kahve ısmarlayarak veya orada böyle wishlist denen bir yer var. Orada ihtiyaçlarınızı falan yazabiliyorsunuz. Orada bir liste oluşturdum. Diyorsanız kardeşim şu ihtiyacını da ben karşılıyorum, yolculuğuna destek olsun diyorsanız oradan da destek olabilirsiniz. Böyle. Şimdi gezimize devam edelim. Burası Plaza San Martin'miş. Şöyle şurası da Ministerio Seguridad diyor. Yani Güvenlik Bakanlığı diyor. Artık her eyaletin kendi bakanlıkları mı var böyle, yoksa burası Güvenlik Bakanlığı'nın Santa Fe şubesi mi? Yani bilmiyorum ki. İl Emniyet Müdürlüğü gibi mi yani bizimki? Ama bina çok güzel değil mi ya? Efsane bir bina. Muazzam yani. Şimdi bu arada şöyle şehrin bu kısmına doğru gidiyorum. Şimdi bu kısmına niye gidiyorum? Dün hostumdan bir şey duydum. Yıllar önce 2003 ve 2013 yıllarında 2 kez olmak üzere 10'ar yıl arayla 2 tane sel felaketi yaşamış şehrin bu kısmı. Ve bütün şehir sular altında kalmış. Birçok insan ölmüş falan. Birçok evleri tahliye etmek zorunda kalmışlar. İnanılmaz görüntüler vardı. Bana videolarını gösterdi. Ben de o tarafı merak ettim. Öyle oraya doğru gitmek istiyorum. Ha bak şurada böyle tarihi bir şey var. Oraya bir bakalım neymiş. Bakın şöyle bir binaymış. Neymiş acaba burası ya? Girilmiyor da içeri. Çok güzel bir bina ha. Bayılırım böyle yerlere. Bakalım yazıyor mu? Yazmıyor abi hiçbir yerde. Girişte yok sanırım. Muazzam bir yermiş ama. Bak Buenos Aires'te bu olaya ben hiç denk gelmedim ama Rosario, Cordoba ve Santa Fe'de bu olay her yerde var. Böyle yürüyüş yolları, yani 2 yol arasında yürüyüş yolu. Aynı bizim İzmit yürüyüş yolu ha. Vallahi çok benziyor. Bu arada galiba millet siesta'da. Öğlen bu saatlerde biliyorsunuz Güney Amerika'da siesta çok yaygın. Kapatıyorlar dükkanı falan, her yeri. Gidiyorlar, uyuyorlar, geri geliyorlar, tekrar dükkanı açıyorlar. 2 saat 3 saat dinleniyorlar, geri geliyorlar. Geldik selin yaşandığı bölgeye. Az önce bir tane markete uğradım, sordum, dedim bu sel bölgesi burası mı dedim. Buradan ta bilmem nereye kadar dedi, buralar hep dedi sel altındaydı dedi. Yani bu gördüğünüz binaların hepsi 2013 yılında ve 2003 yılında 2 kez sel felaketi geçirmiş ve bütün bu binalar selin altında kalmışlar. Tabi üstünden 10 sene geçtiği için bugün selin izleri büyük ölçüde silinmiş. Ama 10 sene önce burada inanılmaz bir trajedi yaşanmış ve binlerce insan vefat etmiş bu sel felaketi yüzünden. Sel nereden geliyor peki? Hemen şu biraz ileriden nehir geçiyor, birkaç sokak ileriden. O tarafa gidemiyorum çünkü az önce birazcık bu tarafa doğru gittim. Toprak yol falan vardı. Zaten yerlerdeki çöpleri falan, çevre düzenini az çok anlıyorsunuz. Biraz sıkıntılı bir bölge burası. Hele şu ilerisi daha da sıkıntılı. Zaten kameraya garip garip bakıp duruyorlar. Başıma bir bela almadan buradan kurtulmam lazım. Şimdi Santa Fe tamamen çevresi nehirle çevrili. Nehir kıyısına kurulmuş bir şehir. Neden? Çünkü buradan bu nehir üzerinden, Parana Nehri üzerinden tam okyanustan Asunción'a kadar ticaret yapılıyormuş. Yani gemiler ilerliyor, ticaret gemileri. Burayı da böyle bir yine liman şehri olarak inşa etmişler. Aslında buranın bir 80 kilometre kuzeyinde falanmış Santa Fe şehri ilk kurulduğunda. Sonrasında bakmışlar orada çok fazla yerlilerin
saldırısına uğruyor şehir. Aynı zamanda da burada inanılmaz derecede böyle sinekler, haşereler falan var. Haşere çok görmedim ama sinek inanılmaz derecede var yani. Bunlar da bayağı bir hastalık yayıyormuş. O yüzden şehri böyle 80 kilometre güneye taşımışlar. Buraya taşımışlar şu anki yerine. Ama hala tabi burada da çok fazla yine yerlilerin saldırısına uğramış burası. Bayağı bir güvenlik sıkıntısı yaşamışlar. Ama yine de kalmaya devam etmişler burada. Asıl tabi burada büyük liman şehri Rosario. Rosario inanılmaz derecede büyük bir limanı var ve büyük bir ticari potansiyele sahip. Kocaman bir liman var orada. Burası oraya göre çok daha küçük bir limanı varmış ama yine de burada da böyle ticaret gemileri geliyor nehir üzerinden, Paraná Nehri üzerinden. Biliyorsunuz Rosario'daki videoda anlatmıştım. Paraná Nehri Güney Amerika'nın Amazon Nehri'nden sonra en büyük ikinci nehri ve üzerinde ticaret gemileri seyahat edebiliyor. Bu sayede uluslararası ticarete açılabiliyor bu şehirler, bu nehrin kıyısındaki şehirler. Santa Fe şehri de bu amaçla kurulmuş bir şehir. Bak şuradan birazcık ileri gittiğiniz zaman tehlike çanları çalmaya başlıyor. Aslında burası da riskli bir bölge. Burası da pek güvenli sayılmaz ama asıl şu ilerisi daha da sıkıntı. Şöyle bir parka geldim. Juan de Garay Parkı diye geçiyor. Şehrin böyle büyük parklarından birisi. En büyüğü bu değil. En büyüğü biraz daha uzak buraya. Ama büyük ve önemli parklarından birisi. Şu bölge az önce gezdiğimiz bölge, bu fakir mahallelerin olduğu yerler. Böyle buraya doğru gittikçe biraz daha gelişiyor şehir, biraz daha varlıklı insanların olduğu yerler o taraflar. Böyle burada Santa Fe'de bu tarz parklarda oturmak gerçekten bazen zulüm haline gelebiliyor. Çünkü inanılmaz derecede sinek var. Zaten o gün de pazar günü o bahsettiğim yere gittiğimizde sürekli böyle sinek spreyi kullanıyorduk. Üzerimize sürekli sinek spreyi sıkıyorduk. Yani sinek spreyi sıkmadan böyle buralarda rahat rahat dolaşmanız imkansız. Çünkü inanılmaz derecede sinek var. Burada da sanırım bugün ehliyet sınavı var. Böyle insanlar parkta araba sürüyorlar. Şimdi şöyle şehrin merkezi taraflarına doğru ilerleyeceğiz. Böyle yürüyüş yolu tarzında az önce gösterdiğim gibi böyle işlek bir cadde var. O caddeye doğru gideceğiz. Orası da buranın merkezi caddelerinden birisi. Biraz da oraya gezelim. Evet, şehrin biraz daha merkezi güzel bir yerine geldik. Burada böyle El Molino Fabrika Kültürel diye bir yer var. Yani kültür merkezi burada. Burası da böyle bir alan. Burada cumartesi ve pazar günleri feria oluyor. Ve burası aynı zamanda insanların böyle El Molino'nun orada buluşalım dedikleri böyle şehirde merkezi işlek bir yer. Aynı zamanda toplu taşımanın merkezi noktalarından birisi. Şurada gördüğünüz gibi, buradan görünüyor mu bilmiyorum, bir tane vagon var. Böyle şehrin her tarafında nedense ya bir müze var, böyle demiryolu müzesi falan diye böyle. İleride kocaman bir tane kullanılmayan tren istasyonu var, tarihi. İçinde konserler, etkinlikler falan yapılıyor. Hatta cumartesi günü bir tane anime etkinliği vardı. Böyle biliyorsunuz Japonların anime karakterleri var. O karakterleri giymiş genç çocuklar vardı. Böyle bir etkinlik düzenliyorlardı. Etkinlik neydi bilmiyorum. Yarışma mıydı neydi? Bakın şöyle bir alan da var burada. Ama anladığım kadarıyla şehrin böyle demir yoluyla herhangi bir yere ulaşım bağı yok. Ya da şehrin içinden herhangi bir tramvay falan geçmiyor. Öyle bir şey yok. Daha önce muhtemelen burada varmış tren yolu ya da tramvay, o tarz şeyler. Geriye sadece müzeleri ve vagonları kalmış. Baksanıza, böyle buralar bayağı güzel. Derli toplu, nezih yerler. Çok güzel kafeler, barlar var. Akşamları özellikle çok güzel oluyor burası. Çok fazla vakit geçirmedim akşam çarşıda ama şöyle bir ilk geldiğim akşam arabayla içinden doğru geçmiştik. Bayağı güzel barlar var yani. Buraları sevdim ben. Şimdi kargom geldi Cordoba'dan. Bu unuttuğum laptopumun şarj aleti. Bakın size şöyle kargonun üzerini göstereyim. İsmim, soy ismim, işte pasaport numaram, Santa Fe gideceği yer ve gönderen kişi. Şimdi tekrardan şehir merkezine dönüyoruz. Gezmeye devam edeceğiz. Şimdi biraz da gün batımı yaklaştı. Dediğim gibi burası Paraná Nehri'nin kıyısında. Şimdi Paraná Nehri'nin kıyısına doğru gidelim. Biraz gün batımını izleyelim. Sonra birkaç yer daha göstereceğim. Sonra da zaten videoyu bitiririz yavaş yavaş. Az önce bahsetmiştim. Şehirde birçok yerde raylar, tren garı ve aynı zamanda trenler, vagonlar var diye. Burası da işte o tren garının olduğu yer. Şu anda
olarak kullanılmıyor. Yani tren garı olarak kullanılmıyor. Anladığım kadarıyla çeşitli aktiviteler için kullanılıyor. Geçen gün cumartesi günü burada bir tane etkinlik vardı. Anime etkinliği. Söylemiştim az önce. Çocuklar böyle kostümler giymişler. Burada konser falan vardı. Şimdi de böyle bir tango etkinliği var. Burası giriş kısmı. Şurası da normalde tren platformlarının olması gereken kısım. Ama artık olmadığı için, işlemediği için burayı böyle bir konser alanı ya da kültürel aktivite alanı olarak kullanıyorlar. Böyle bir yer. Bakın o bahsettiğim raylardan birisi. Buradan daha önce büyük ihtimalle ya tren ya tramvay bir şey geçiyormuş. Ama şu anda kullanılmıyor. Bisiklet yolu yapmışlar, yeşillendirmişler, çimlendirmişler. Ve böyle bir yürüyüş yolu ve bisiklet yolu olarak kullanılıyor bugün. Burada da ışıklarda arkadaşımız bir gösteri yapıyor. Burada Güney Amerika'da çok yaygın bu şekilde ışıklarda gösteri yapıp araçların şoförlerinden ücret toplamak. Ara sıra böyle cam silenler falan da oluyor bizim İstanbul'daki gibi. Ama böyle gösteriler bayağı bir yaygın yani. Hatırlıyorum bir ara 2 sene önce falan şeydeydim, Balkanlardaydım, Üsküp'teydim. Bir tane hostelde kalıyordum. Hatta bir tane kaldığım hostelde gönüllülük yapan bir Türk arkadaş vardı. Onun yanında da Meksikalı bir tane çocuk vardı böyle. Sormuştum bu arkadaş ne iş yapıyor falan diye. Bizim o Türk arkadaş demişti ki böyle ışıklarda falan gösteri yapıyor. Öyle para kazanıyor. Burada da gönüllülük yapıyor demişti. Öyle burada da görmüş olduk. Demek ki Güney Amerika'da çok yaygın bir olaymış. Arkadaş da bu mesleğini Balkanlarda devam ettiriyormuş demek ki. Şimdi şöyle nehrin kıyısına doğru geliyoruz. Şimdi bu yollar köprüye doğru gidiyor. Köprüler var nehrin karşısına geçen. Burası nehrin kıyısındaki park. O parka doğru geçiyoruz şu anda. Bu araçlar köprüye doğru çıkıyorlar şu anda. Şimdi göstereceğim. Burada bir tane çok meşhur bir köprü var. Şehrin simgelerinden birisi. Hemen şurada, şimdi onu göstereceğim size. Evet, şimdi o köprüye geldik. Şurada bir tane normal araç köprüsü var. Burası da araçlar için bir köprü ama böyle biraz tarihi, biraz da böyle değişik bir tasarımı olan bir köprü. Bu yüzden buranın en önemli, en sembolik yapılarından birisi. Hem araç hem de yaya trafiğine açık. Diğeri sanırım sadece araç trafiğine açık bir köprü. Hatta isterseniz şöyle biraz yürüyelim köprüde. Evet, geldik, şu anda köprünün üzerindeyiz. Dediğim gibi burası bu şehrin en sembolik yapılarından birisi. Şu anda Parana Nehri'nin üzerindeyiz. Şurada da böyle sahil yolunda yürüyen insanlar, böyle parklarda spor yapan, koşan insanlar var. Yakında da gün batımı olacak. İnsanlar buralarda gün batımı da izliyorlar. Tabi böyle dere kenarı ya da ne bileyim sahil, o tarz yerlere buralarda Rambla diyorlar. O yani sahil yolu. Sahil yoluna Rambla diyorlar burada. Hadi Rambla'ya gidelim, bira içelim. Hadi Rambla'ya gidelim, işte gün batımı izleyelim, spor yapalım. Böyle buralarda bu şekilde kullanılıyor Rambla kelimesi. Dediğim gibi yine burada bir araçlar için bir tane daha geniş, daha büyük bir tane köprü var. Burada da daha böyle tarihi görünümlü, daha sembolik bir önemi olan böyle turistik bir köprü var. Yayalara da açık, bisikletlere de açık burası. Şimdi şöyle Rambla'dan doğru ilerleyelim. Buralarda gün batımı da izleyelim. İleride plajlar var. Plajları göreceğiz. Tabii plaj dedim, benim geçen gün gözlemlediğim kadarıyla pek böyle yüzmek için falan kullanmıyorlar plajı. Sadece kumlarda oturup gün batımı falan izlemek için kullanıyorlar. Belki yüzdükleri kısımlar da vardır, bilmiyorum ama genel anlamda burada en azından Santa Fe'de oturup gün batımı izlemek, bira içmek, mate içmek için falan kullanıyorlar plajları. Çünkü zaten yüzmeye de çok uygun değil. Böyle dere kenarındaki kısım böyle daha ağaçlarla dolu. İç kesimler biraz kumlu böyle. Şimdi göstereceğim size orayı da. Şöyle ilerleyelim. Bayağı da ileride ama böyle yakın bir yerde de değil. En az bir 15-20 dakika, yarım saat yürüme mesafesinde buradan. Şöyle köprüyü buradan da gösterelim. Böyle burada da bir Santa Fe yazısı var şu ileride. Kalabalığı görüyorsunuz. O Santa Fe yazısının önünde insanlar fotoğraf çekiniyorlar. Hem köprüye karşı hem yazıya karşı. Sanırım bir okul gezisi var. Böyle gençler, çocuklar falan var. Başlarında da öğretmenler var. Orada fotoğraf çekiniyorlar hep beraber. Bakın böyle burada da böyle spor yapan, yürüyüş yapan insanlar. Güney Amerikalılar, özellikle Arjantinlilerle Uruguaylılar. Daha kuzeye çıkmadım, diğer ülkeleri bilmiyorum, şimdi onların için konuşmayayım ama çok fazla spor yapıyorlar, inanılmaz yani. Spor, kültürel aktivite her dakika hayatlarının içerisinde. Çok güzel değil mi ya? Vallahi şu an
Gün batımlarını çok seviyorum böyle güzel havalarda. İnanılmaz oluyor yani. İleride Parana var. Buraya bağlı bir tane şehir. Sanırım bu tarafta kalıyor. Bu köprüden geçince ileride bir yerde kalıyor. Oranın sanırım plajları var yüzmeye uygun ama buradaki plajlardan emin değilim yüzmeye uygun olup olmadığını. Öyle. Evet, plajın olduğu kısma geldik. Gördüğünüz gibi böyle plaj var, kum var ama ilerisi yüzmeye uygun değil. Tamamen bataklık olduğu için. Bakın şurada böyle kuşlar falan var. Bir tane leylek var hatta orada. Ve inanılmaz derecede sinek var havada. Nehir kenarı olduğu için. Burası böyle insanların futbol oynadıkları, spor yaptıkları, akşamları matelerin içtikleri, böyle gördüğünüz gibi biraların içtikleri, sohbet ettikleri, sosyalleştikleri bir alan. Özellikle de akşamları gün batımında çok güzel bir ortamı var. Şöyle şu yukarıya doğru görüyor musunuz bilmiyorum. İnsanlar bayağı bir oturuyorlar, aktivite yapıyorlar. Çok güzel bir ortam. Sahilde böylece göstermiş olduk. Güneş de batmak üzere, hava kararmak üzere şu anda. Şimdi ben eve dönüyorum. Size şimdi biraz da şöyle çevre düzeninin çok güzel olduğu bir yeri göstereyim. Buradaki bir evde kalıyorum ben Couchsurfing'den. Şimdi size burada yaşadığım bir sıkıntıdan daha bahsedeyim. Şimdi elimde şöyle bir çöp var ve bunu atacak yer arıyorum ama bulamıyorum. Sebebi de şu. Burada şöyle bir sistem var. Böyle bu tarz çöpler var her evin önünde hemen hemen. Çöp kutuları yani. İnsanlar evlerde biriktirdikleri çöpleri poşetlerde toplayıp bu çöp kutularının içine koyuyorlar ve belediye oradan topluyor bu çöpleri. Ama böyle normal çöp kutusu olmadığı için bu tarz böyle küçük çöpleri atacak yer bulmakta çok zorlanıyorum ben. Böyle küçük kağıtlar ya da ne bileyim böyle lastik falan. Bu tarz şeyleri atmakta çok zorlanıyorum. Burada da böyle bir şey var. Brezilya'da da vardı bu sistem, Curitiba'da. Burada da var. Bir de böyle otostopta buraya gelirken geçtiğim böyle kasabalarda da vardı. Şimdi hostuma söz verdim. Dedim akşam sana Türk yemeği pişireceğim dedim. Geçen gün de menemen pişirmiştim zaten. Şimdi markete gidiyorum böyle bir şeyler almak için. Büyük ihtimalle tavuk sote tarzı bir yemek yapacağım. Baksanıza hep çöp kutuları böyle burada. Ama şu mahalleye bir bakar mısınız? 10 numara böyle düzenlemişler etrafı. Böyle barlar falan var köşelerde. Barlar, restoranlar. Şimdi şu ileride böyle büyük güzel bir market var. Oraya doğru gidiyorum. Burası galiba pizza restoranı. Böyle. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Oh, sonunda bir çöp kutusu buldum. Aslında bu da diğerleri gibi ama dibinde bir sürü çöp biriktiği için üstüne atabiliyorum. Böyle. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.